Javier Escuela, Meksika'nın Nueva Paraíso kentinde doğdu. Babası Agustin Allende'nin amcasının arazisinde bir çiftçi olarak çalışıyordu. Javier daha çocukken amcasının ve 4 adamın adil bir maaş almayı önerdikleri için hadım edilip domuzlara yem edildiğine şahit oldu. Javier tek başına büyür ve kötü şöhretli bir ödül avcısı olmasının yanında bir devrimci olarak anılır. Yaşadığı bu sistemin insanlara acı çektirdiğini düşünür ve sisteme karşı savaşmaya başlar. Punta Orgullo'da aşık olduğu bir kadın için eskiden asker olan birini öldürür. Javier Meksika'da kalamayacağını bildiğinden Amerika'ya göç eder fakat İngilizce bilmediğinden dolayı işsiz ve aç kalır. 1895'te yemek bulmak için bir tavuk çiftliğine girer ve tavukları çalmaya çalışır. O sırada birinin daha tavuk çaldığını görür ve bu kişi Dutch Van der Linde'dir. Birbirlerinin haline gülerler ve Dutch, Javier'i yanına alıp ona yemek verir ve daha iyi giysiler alır. Bu olayın ardından Javier Van der Linde çetesine dahil olur. Javier çetenin idealleriyle kendi düşüncelerinin benzer olduğunu fark eder. Dutch da tıpkı kendisi gibi devrim fikirlerinin peşinden koşmaktadır. Hissettiği bu yakınlıkla çeteyi kendi ailesi gibi görmeye başladı. Javier çetenin yetenekli silahlı elemanlarından biri oldu ve çeteyle birlikte bir sürü soygun ve bir sürü suça karıştı. RDR2'den devam ediyoruz. 1899'da Blackwater'daki başarısız soygun sonrası Coulter'a kaçtılar. Abigail ve Hosea'nın ısrarıyla Arthur ve Javier John'u bulmaya gitti. Çetenin kamp değiştirmesi üzerine Arthur'la birkaç küçük soygun işine karıştı. Sonrasında Javier, John ve Arthur, Grace ailesinin yardımıyla Braithwaite ailesinin atlarını çaldılar. Daha sonrasında Javier, Saint Denis limanında çete tekne soygunu yaparken güvenlik görevlisi rolüne girer. Arthur ödülünü almaya giderken ona eşlik eder ve kasaya giderler. Kasayı açar açmaz Arthur ateş etmek zorunda kalır ve tüm güvenlikler sesi duyar. Kısa bir çatışmanın ardından Javier, Arthur, Strauss ve Trelawney denizden yüzerek kıyıya ulaşırlar. Sonrasında Ulusal Banka soygununda yer alır. Pinkerton'ların olaya el atması sonucu çete geri çekilmek zorunda kalır ve terk edilmiş bir binada saklanırlar. Gece olunca Güney Pasifik'e giden bir gemiye binip kaçmaya başlarlar. Gemi fırtınaya yakalanır ve batmaya başlar. Çetenin tüm üyeleri Guarma adasına vurmuştur ve daha sonra Arthur da yanlarına gelir. Çete henüz buluşur buluşmaz işgalci güçler tarafından tutuklanır. Tam tutuklanıp götürülecekleri zaman devrimci Fontaine askerlere ateş açar ve çete kaçmayı başarır. Fakat Javier kaçarken bacağından vurulur ve ordu tarafından yakalanır. Javier bir süre boyunca Alberto Fussar ve askerlerinden işkence görür ve sonrasında Dutch ile Arthur tarafından kurtarılır. Beaver Hollow'da çetenin dağılması yakınken Javier'in hikayedeki rolü zayıf kalmıştır. Dutch'a olan sadakatinden asla ödün vermemiştir ve bundan dolayı Arthur ile araları açılmıştır. Javier ABD ordusuna karşı Kızılderili kabilesine yardım eder ve Cornwall'ın rafinerisine yapılan saldırıda yer alır. Çetenin tren soygunundan sonra John'u ölüme terk etmesinin sonucunda Arthur kampa gelip Micah'ın hain olduğunu söyler. Çetedeki herkes birbirine silah çekmişken Javier Pinkerton'ların geldiğini söyler. Bu sırada Dutch kimlerin ona ihanet ettiğini ve kimlerin yanında olduğunu sorar. Javier ve Bill hiç tereddüt etmeden Dutch ve Micah'ın safında yer alır. Pinkerton'lar saldırıya başladığında tüm çete kaçar ve Javier Bill ile gitmeye başlar. RDR1'den devam ediyoruz. Çetenin dağılmasının ardından Javier Meksika'ya geri döner. Nueva Paraíso kentinin generali Allende için tetikçilik yapmaya başlar. Albaya olan yakınlığından dolayı Meksika ordusunun koruması altına girer. John, Bill'i yakalamak için kaleye saldırdığında Javier Bill'in kaçması için ona yardım eder ve Bill de Allende'nin koruması altına girer. John Meksika ordusu tarafından ihanete uğrar ve bunun üzerine isyancıların yanında yer alır. İsyancılara yardım etmesi sonucu devrim lideri aradığı 2 adamı bulmaya söz verir. En sonunda Javier'in El Presido'da olduğu öğrenilir. Javier saldırı sırasında John tarafından yakalanır ve John'u ikna etmeye çalışır. Bill'in Kolombiya'da olduğunu söyler ve John'la birlikte çalışabileceğini belirtir. John'un ikna olmadığını anlayınca hızla odadan kaçmaya başlar. Kaçış sırasında oyuncunun 2 seçeneği vardır. John, Javier'i yakalamak için kementini kullanır ve El Presidio hapishanesine götürür. Ertesi gün John Javier'i hükümet ajanlarına teslim eder. Ajanlar Javier'i Amerika'ya götürür ve bir daha Javier'e hiçbir yerde rastlanmaz. Hikayenin ilerleyen kısımlarında Abigail John'a Javier'in öldüğünü söyler. Javier yüksek ihtimalle hükümet ajanları tarafından idam edilmiştir. İkinci seçenek. Kaçış sırasında John Javier'i öldürür. John cansız bedeni hükümet ajanlarına teslim eder ve bu şekilde Javier'in hikayesi sona erer. Evet dostlar, Javier'in hikayesi buraya kadardı. Destek olmak için 2 kanalıma da abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın. Açıklamadaki linkten Discord sunucuma gelebilirsiniz. Tavsiye, oyun ve karakterleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın.